Merhaba dostlar. Orion Games kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bugün yapımında en çok zorlandığım videoyla karşınızdayım. Ejderhayı tekrar kesmek veya asıl farmı yapabilmek için farklı farmlar yapmak zorunda kalmak beni zorlayan kısım değildi. Asıl mevzu baş belası shulker'larla uğraşmaktı. Ama yine de dünyamıza yeni bir farm katmayı başardık. Yine çok emek ettiğim bir videoyla sizlerleyim. Umarım siz de beğenirsiniz ve izlerken eğlenirsiniz. Başlamadan kanala abone olmayı ve beğenirseniz videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan her zaman dediğimiz gibi hadi işe koyulalım. Önce depolamaya gidip haritalarımızı bir alalım. Haritaları sırayla yerleştirmiştik. Sıralarını karıştırmamak için yine buradan da sıralı bir şekilde alıyoruz. Evimize geçebiliriz şimdi. Evimizdeki her katta, her odaya böyle bir konsept yaptık. Çalışma masaları falan filan var. Burada işte büyücülük şeyleri var. Yani her odanın böyle kendine has bir şeyi var. Konsepti var. Hatta burada televizyonumuz var. Burası sinema odamız gibi düşünün. Ses sistemimiz falan var. En üst kata geldiğimizde burası bomboş. Haritayı size verdikten sonra yapacağım demiştim burayı, hatırlarsanız. Evimizde her şey var. Eksik tek bir şey var. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Bizim yatak odamız yok. Eve geldiğimizde yere yatak atıp böyle yatıyoruz falan. Bu katı herkes kendi değerlendirsin diye haritayı paylaşmadan önce buraya bir şey yapmadım. Bu bölümde buraya güzel bir yatak odası yapacağız. Haritamızı da buraya yerleştireceğiz. Yine aynı sırayla alıyorum envanterime ve yine aynı sırayla buraya bir yerleştirelim önce. Şu en az olan da aynen çerçevelerimiz vardı bizim. Bu çerçeveleri aldım. Dışarıda yaptığımız harita 10 genişlik 9 yükseklik şeklindeydi. Bu haritaları nasıl dizeceğinizi de size hemen göstereyim. Aynı şekilde 10'a 9'luk bir yer ayarlıyoruz. Burası 4 yüksekliğinde olduğu için bu tarafta 4, ikisinin toplamı 8 yapıyor. Bu iki duvara yerleştirebilirsiniz eşya çerçevelerini. Haritalardan bir sırayı eksiltebilirsiniz. Şimdi çerçevelerle işimiz bitti. Hemen buradan alt sırayı açıyorum. Tamamen bu sırayla koymuştuk haritaları ve yine bu sırayla alıp yerleştirmemiz gerekiyor. Bu sıraları karıştırmayın. Böyle sırasıyla alıp sırasıyla yerleştirirseniz haritalar birebir doğru bir şekilde çıkacak. Hemen bir 9 tane daha alıyorum. Yine birinciden başlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada büyük bir harita çıkartıyoruz böyle. Ama ben bu katı komple haritayla doldurmak istemiyorum. Evimizin olduğu bölgeyi böyle bir 5'e 4 veya 6'ya 4 gibi olabilir. Bölgemizin olduğu haritaları yerleştireceğim sadece. Burayı size göstermek adına bu şekilde yaptım. Şimdi kendi evimizin olduğu haritaları bulalım. Evet, bakın nasıl değişti. Eski bölgeyle yeni bölge arasındaki farkı da buradan görmüş olduk. Tam buradaymış. Şöyle sıradan almaya devam ediyorum bunu. Base'i böyle koydum. Bu tarafta böyle olması lazım. Bu harita doğru ama yeni şekliyle işlememiz için o tarafa bir yolculuk yapmamız lazım. Chunk'ı yüklemesi için. Şuradan bir geçici olarak yer açıyorum. Şimdi bu tarafa doğru ilerlediğimde aynen. Şimdi o haritadaki bütünlük sağlandı. Tekrar geri gidiyorum. Bunu yerine yerleştireceğim. Bu kütüphaneden sonra bir değişiklik yapmadık zaten. O yüzden o tarafı tekrar yüklemeye gerek yok. Sadece haritanın değişiklik yaptığımız yani ana bölgemizi tekrar oluşturacağım. Onun dışındakiler kalacak. Hızlıca bütün haritalarımı düzeltip yerlerine yerleştiriyorum. Burada 7'ye 4'lük bir harita oluşturdum. Yeni bölgemizle böyle ortalamaya çalıştım. Daha böyle göz hizasında olsun diye bir sıra yukarıdaydı. Bir sıra aşağı aldım. Burada yeni yaptığımız işte ticaret köyümüz var. Yeni çiftliğimiz var. Demir ve altın farmımız burada. İskelet farmımızın girişi burası. Bunu da yeni yaptık. Diğer haritalarda yine bunların içinde. Bunları götürüp tekrar yerine koyalım. Ve buraya güzel bir yatak odası yapalım. Onun için de malzemelerimi hemen alıp geliyorum. Lazım olan malzemeleri aldım geldim. Hızlıca buraya hemen bir tasarım çıkartıyorum. Evet dostlar, bu şekilde bir tasarım çıkardım. Kırmızı beyaz renkler kullanmak istedim burada. Dekorasyonu da bu şekilde yaptım. Hemen burada da müzik kutumuz var. Buradan istediğimiz zaman müzikleri de çalabiliriz. Dünya haritasının karşısına şu meşhur fotoğrafı yerleştirdim. Hemen bu çıkışı da burası gibi kapalıydı ya, bu camlar mamlar vardı. Onları kaldırdım. Açık yaptım burayı. Böyle dışarıdan uçup geldiğimizde mesela direkt eve girmek istersek buradan girebiliriz bu şekilde. Yine buralara da süslü olsun diye biraz tablo falan attım. Bakır ışıklarla falan da ışıklandırmasını yaptık. Bu müziği kapatabiliriz. Bence yatak odası tasarım olarak güzel oldu. Büyük bir yatağımız da var. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz dostlar. Şimdi diğer işlerimize devam edebiliriz.
Bu farmda bize bolca ip lazım. Burada 7 stek ipimiz var ama bunlar bize yeterli olmayacak. Hızlıca bir örümcek spawner'ı bulup bir farm kurmamız lazım. Yaklaşık 30 stek kadar ip gerekiyor bize. Hızlıca farmın malzemelerini toparlayıp örümcek spawner'ı aramaya çıkıyorum. Birkaç saat boyunca madenlerde sürekli örümcek spawner'ı aradım. Değişik spawner'lar bulsam da örümcek bulmak gerçekten zor oldu. Ve en sonunda bir tane mineshaft buldum. Mineshaft'te belki zehirli örümcek spawnlarını daha kolay bulabilirim diye burada bir aramaya başladım. Burada bir ses aldım da. Artık zehirli mehirli yapacak bir şey yok. Kaç saattir bunu arıyorum. Direkt buraya yapalım biz. Hemen spamların etrafındaki bütün örümcek ağlarını temizledim ve ihtiyacımız olan alanı genişletmeye başladım. Burada güzel bir kazı çalışması yaptık. Burada 9'a 9'luk bir alan açtıktan sonra sularımı yerleştirdim ve farmı hızlıca kurmaya başladım. Burada çok takılmayacağımız için çok basit bir farm yaptım. İhtiyacımız olan ipleri karşıladıktan sonra bir daha uzun süre buraya geleceğimizi sanmıyorum. Ve ihtiyacımız olan bütün ipleri toplayana kadar otomatik tıklayıcı bir program kurdum ve AFK olarak bıraktım. Şimdi bunları envanterime alıyorum ve direkt yukarı çıkıyoruz. Hemen ihtiyacım olan diğer bütün terakotaları da ayarladım. Ve buradan beton fabrikamıza geçip ihtiyacımız olan pembe, siyah ve beyaz betonları da ayarladım. Yine burada da otomatik tıklayıcıyla bir süre AFK bıraktım. Farmları yapmaktan çok buildlerini yapmak zamanımı alıyor. Umarım sizler de beğenirsiniz dostlar. Betonlar tamam, bize düzgün kum taşı lazım. O yüzden buradan kumlarımı alıyorum. Kum taşına çeviriyorum. Hemen ocağa gidip bunları pişirmeye bırakıp düzgün kum taşı elde edeceğim. 2 stack buraya, 2 stack de buraya atarsak yeterli olur. Şimdi biraz bekleyelim. Buradaki pişme işimiz de tamamlansın ve devam edelim. Düz kum taşlarımızı da hemen alıp sandığımıza atıyorum. Buraya sadece 2 stack pembe yün eklememiz lazım. Onun için de hemen yün farmımıza gidiyorum. Evet, burada hazırda varmış zaten. 2 stack de pembe yün aldım. Bunları da attım sandığıma. Şimdi farmı yapacak bir yer bulalım. Şöyle bir haritaya bakıyorum nereye yapabiliriz diye. Şu köşe uygun gibi. Bu haritayı alacağım. Aynen buralara denk geliyor. Tam şöyle ortasına denk gelecek gibi, yani buradan yapabiliriz. Burayı işaretlemek için biraz iskele koyayım. Tamam, buradaki işimiz bitti. Tamam, bu haritayı hemen bırakıp geliyorum. Burayı merkez varsayıyorum. Ve bütün hizalamalarımı hemen ayarlayacağım. Ölçülerimizi çıkardım. 16x16 genişlikte olacak ve 20 blok yükseklikte kuruyorum farmı. Şimdi hızlıca vakit kaybetmeden farmın inşasına başlayalım dostlar. Farmda belirlediğimiz noktalar haricinde hiçbir yerde spawn olmamaları için bütün farmın etrafını iple dönüyorum. Bunu yarım basamakla da yapabilirsiniz ama dışarıdan baktığımızda build'imizin de güzel görünmesi için bu ipleri kullanıyorum ben. Uzaklaştığımızda ipler görünmeyecek, sadece build görünecek. Yan duvarları, iç kısımları, Shulker'ın kafasının üstünü vesaire aklınıza gelebilecek her yeri tamamen iple doldurdum. Dış duvarları iple kaplarken de gaz kullandım. Mutlu gazlar bu tarz işlerde çok yardımcı oluyorlar. Evet, farmımızı bitirdik. Build'imiz tamamlandı. Bakın yakındayken ipler görünüyor ama uzaklaştıkça bunlar görünmeyecek. Bu sayede hem build'imiz güzel görünecek hem de shulker'ların istediğimiz yerde kalmasını sağlayacağız. Umarım hiçbir blokta boşluk kalmamıştır. Her yeri iple doldurabilmişimdir. Build kısmı farmın en kolay kısmıydı. Asıl bizi zorlayacak kısma geçeceğiz şimdi. Önce shulker'ların durmasını istediğimiz yeri ayarlayacağız. Farmı tamamen bitireceğiz. Daha sonra end'e geçip shulker'ları almaya çalışacağız. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Vakit kaybetmeden gidip farmın malzemelerini ayarlayıp farmı tamamlayalım. Daha sonra da end'e geçeriz. Bize bolca cam lazım. Burada kalmamış. Neyse, köylülerden ticaret yapar alırız. Bir stek düğme aldım. Bolca ray lazım. Vagon yapabilmek için de yanıma biraz demir alıyorum. Ve bize 9 tane zırh askılığı lazım. Bu şekilde 9'u tamamlamış oldum. Ticaret için de buradan biraz zümrüt alalım. Malzemeler hazır. Farm'a doğru geçelim. Önce buradan bir alışveriş yapacağız. ...7 stek kadar cam oldu. Bunlar bize hayli hayli yeterli olacaktır. Şimdi farm'a geçebiliriz. Gelin önce size bu farmın mantığını anlatayım.
Minecraft Wiki'de yazana göre bir Shulker'a Shulker mermisi isabet ettiğinde aynı renkte yeni bir Shulker'ın ortaya çıkma şansı vardır diyor. Ve bunu yapabilmesi için de bazı kontrollerden geçmesi gerekiyormuş. Vurulan Shulker'ın kapağının açık olması gerekir diyor. En önemli şartı bu. Yani bu şu demek oluyor. Shulker bu şekilde kapağı açıkken başka bir Shulker'dan mermi yerse gördüğünüz gibi kendi yerine başka bir Shulker spawn edebiliyor. Ve orada birbirlerini vurup yenisi doğduğunda bir tane Shulker kabuğu düşürüyor. Biz de onları buradan toplayacağız. Direkt su yoluyla buraya sandığımıza dolacak hepsi. Bu sayede sınırsız Shulker kabuğu elde edebiliriz. Bunun için kapağının sürekli açık olması lazım. Kapağı kapalıyken yerse mermileri bu şekilde direkt yok oluyorlar. Ve cam yüzeyleri de sevmiyorlar. Bakın hemen oraya bizim ayarladığımız boşluğa ışınlandı biri. Bu da ışınlanacaktır biraz sonra. Ve yine Wiki'de yazana göre bir Shulker'ın ışınlanması için 17x17 blok genişliğinde ve 17 blok yüksekliğinde boş bir yer arar. Camlara veya üzeri böyle düğme, ip gibi şeylerle dolu olan bloklara da ışınlanmaz. Bloğun boş olması lazım şu şekilde. Ben de buna göre bir tasarım çıkarttım ve bu bilgilere göre farmımı dizayn ettim. Tabi anlatırken kolay ama yapması zor bir farm. Özellikle de dünyaya gelecekseniz daha zor. Ende yapmanızı tavsiye ederim. Daha kolay olacaktır sizin için. Farmın çalışma mantığını anlattığımıza göre videoya dönebiliriz. Bu ortayı geçici olarak açtım. İskele koyuyorum. Hemen üzerine sandığımızı koydum. Hunileri de birbirine bağlıyoruz. Burası bizim AFK duracağımız yer olacak. Bu dört kenarda Shulker'larımızın duracağı yerler olacak. Buralara düğmelerimizi koydum. Buradan itibaren 2 blok yukarı çıkıp 2 tane normal blok atıyorum. Lan ne oldu? Araya 2 blok bırakıp bir blok daha atıyorum. Bunları kaldırabilirim. Bu üstlerde ip olduğu için zaten bunların üstüne spawn olamayacak Shulker'lar. Geri kalan yerleri de bu şekilde düğmelerle kapatıyorum. Bakın buralarda da ip var. Oralarda da sıkıntı yok. Sadece bu alt kısımları açık kalacak. Geri kalan her yeri bu şekilde kapatmış olduk. Şimdi bunun aynısını bu diğer dört kenara da yapacağım. Farmın build'ini bitirdim dostlar. İskeleler yoluyla direkt AFK kalacağımız yere çıkacak bir yer yaptım. Bir de şu 3 bloğun altına Shulker'ların gelmesini istiyoruz ya. Burada ip olduğu için gelemeyecekler. Ama ben burayı kırdığım zaman da bir ihtimal buraya da yapışabilirler bu duvara. Ve buraya yapışırlarsa önlerinde de bir Shulker olacağı için açılamayacaklar ve farm çalışmayacak. Yani buraya yapışmaları şart. O yüzden buraya yapışmamaları için en dipteki blokların bir altını gördüğünüz gibi bu şekilde camlarla kapattım. Bu ikisinin arasına da 2 blok boşluk vermiştim. Bunda 1 blok düşürdüm. Bu şekilde su akıntılarımızı da yapacağım. Ve son olarak burada Shulker'lar bize sürekli mermi atacak ya. Bunları engellemek için de şöyle yapıyoruz. Her bir huninin içine zırh askılığı koyduğumda bunlar gelen mermileri karşılayacak ve bize hiçbir şekilde vuramayacaklar. Ama bunların üzerini de kapatmamız gerekiyor. Yoksa bunlar mermiyi yiyince uçacak. Yani hani uçma etkisi yapıyor ya Shulker mermileri. Bunlar da uçacak, sonsuza kadar gider. O yüzden bu üstünü de bu şekilde kapatmamız lazım. Tamamdır. Bunları da sağlam aldık. Artık tek yapmamız gereken buraya Shulker'ları getirmek. İşin en zor kısmına geldik. Almam gereken son bir şey kaldı. Biraz iksir yapıp iksir alacağız yanımıza. Görünmezlik iksiriyle çalışacağız. Böylece Shulker'larla daha az uğraşırız diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Standları şimdilik atalım böyle. Hepsine su şişelerimi dolduruyorum. Ve hepsini önce gece görüş iksirine çevireceğiz. Görünmezlik iksiri yapmak için önce gece görüş iksiri yapmamız gerekiyor. Onları altın avuçla yapıyoruz. Ve gece görüş iksirlerine fermente örümcek gözü kattığımızda görünmezlik iksirimiz hazır oluyor. Biraz Kızıltaş'la da sürelerini arttıralım. Bunlar 3 dakikalık oldu. Bu yetmez bize. 8 dakikalık görünmezlik iksirlerimiz hazır. Bunları ayrı bir Shulker'a koyacağım. Malzemelerimiz hazır. Şimdi hızlıca End'e geçiyorum. Biz daha önce End adalarına giden bir portal açmıştık ama o portalı Wither Farm'ı yapmak için kullanmıştık. O yüzden şu an bizim bir tane daha geçit açmamız lazım. Geçidi açabilmemiz için de tekrar bir ejderha öldürmemiz lazım. 3 tane End kristali yaptım. Tek bir eksiğimiz var. Bir tane daha Gast gözyaşı lazım bize. Hadi bir tane Gast da olsa diyecektim. Doğdu. Ver bize lazım olanı. Verdi mi? Vermedi. Hayır. Hah tamam. Lava düşecek sandım da. Bunu da aldığımıza göre 4. kristalde yapabiliriz artık. Şimdi direkt End'e doğru geçiyorum. Gerekli olan kristali de hemen yapalım. Ejderhamızı çağırıp tekrar öldürelim. Buraları tek tek izletmeyeceğim size. Biliyorsunuz zaten. Hızlıca ejderhayı öldürüp geleyim. Doğu bakalım hadi. Biraz topuz denemesi yapalım.
Şimdi yeni portalımız evet burada açılmış. Güzel. Altı da dolu. Boşlukta açılmaması da güzel oldu. Topuzla öldürmeyi deneyeceğim diye var ya 3 tane totem harcadım. Hızlıca totem alıp geri geleceğim. Şimdi adaların oraya geçelim bakalım. Ta uçta kalmışız ha. Geri dönüş portallarına yakın olan end şehirleri bulmamız lazım bizim. Burada shulker'lar var. Peki yakınlarda portal var mı? Oo, bayağı uzak. Buradan oraya gitmek çok zahmetli olur. Birbirine yakın olan bir yer bulmamız lazım. Chunk'ları fullledim, biraz yüklensin. Etrafımızı bir net olarak görelim. Etrafımızda bir sürü entity belirdi ama hiçbir yerinde böyle yakınında portal yok gibi duruyor. Bakın ta merkez ada bile görünüyor şu an. Bu da bizim yaptığımız Enderman farmı. Onu bile görebiliyoruz buradan rahatlıkla. Anlaşılan böyle uzaktan bakarak bulamayacağız. Bizim gezip dolaşıp doğru yeri bulmamız gerekiyor. Tanklarımı yine düşürdüm. Birazcık dolaşayım. Doğru yeri bulduğumda tekrar görüşelim dostlar. Aradığımız yeri bulduk gibi. Burada bir tane portal var. Hemen yanında da 2 tane büyük şehir var. Hatta burada gemi de var. Şimdi şöyle yapacağız. Önce buraya bir yaklaşalım. Bu shulker'ların bizi görmemesi için zırhlarımı çıkartıyorum. Bir tane görünmezlik iksiri içiyorum. Şimdi gidip bunları tekneye bindirebiliriz. Buraya 2 tane aldık. Bunu alıyorum yanıma. Şuradan bir yükselelim. Buradan o tarafa doğru süzüleceğim. Onlar da bizle beraber geliyor. Güzel. Komple ray çekmeye uğraşırsak oradan çok uzun olacak. Bu şekilde daha hızlı transfer edebiliriz. Şimdi buraya geldik. Kanatı unuttuk değil mi? Evet. Buradan rayımızı çekelim. Daha sonra bunları dünyaya göndereceğiz. Bir kıralım bakalım nereye ışınlanacaklar. Tamam, bunu aldık. Hop, diğerini de aldık. Güzel. Şimdi bunları gönderelim. En dibe kadar ittim. Vagonu kırdım ve birisi gitti. Sıra ikincide. Onu da gönderiyorum. Ama bu buraya niye gitti? Evet, öbürü dünyaya gitti. Bu yukarı ışınlanmış. Neden olduğunu anlamadım. Bu ikinciyi tekrar göndermeyi deniyorum. Sen niye gitmiyorsun lan? Köşeden ta portalın içine kadar soktum. Gitti. Tamam. Ta köşeden yerleştirmemiz lazımmış demek ki. Şimdi biz de bir geçelim. Diğeri nerede? Aşağıda. Şaka mı oğlum bu? Seni yukarı almam lazım. Tamam. Tamam, bunları buraya getirdikten sonra da dünyaya geçireceğiz. Sirimiz 25 saniye kalmış. Bunu hemen bir tazeleyelim. Ve yine iskeleyle uçmayı deneyeceğiz. Burası yeterli olur herhalde. Tamam, geliyorlar. Güzel. Bunları direkt tekneyle gönderemeyiz. Aynı şekilde yine vagona almamız lazım. Yürü bakalım. Hop, biri gitti. Bu da öbürüydü. Şimdi biz geçelim. Nereye gittiklerini bir görelim. Harika. Aferin lan size. Bu ikisini bu şekilde getirmiş olduk. Bunları böyle kenara çektim. Daha 10 tane getireceğiz. Orada bir sıkışıklık olmasını istemiyorum. Bunlar teknede bizi hazır olarak beklesinler. Bunlara isim verseydik iyi olurdu yalnız. Silinme ihtimaline karşı bir önlem almış oluruz. Hemen köylülerden biraz isim etiketi almaya geldim. Bu 16 tane bize yeter. 1 ve 2 olarak bunların isimlerini verdik. Artık silinmeyecekler. Bu burada dursun. Şimdi end'e geri dönüyorum. Bir başka nokta daha buldum. Hemen şurada portalımız var. Burada da end şehrimiz var. Görünmezlik iksirlerimizden alalım. Bunu da tekneye alıyorum. Tamam. Bunu tek götürmeyeceğiz tabii ki. Hemen yanına bir tane daha ekleyeceğim buradan. Gelmişken buradan kanat da alalım. Bunları buraya aldım ve yavaşça süzülebiliriz. Hemen tekneden indirip yine vagona bindiriyorum. Harika. Bunların da isimlerini verdik. Burada beklesinler şimdilik. Ulan diyorum, bunu gördüm ilk başta. Ulan diyorum, daha yakın değil miydi bu? Bu taraftaymış. Tamam, şimdi diğerlerini de toplayalım. Buradan alabildiğimiz kadar fazla almaya çalışacağım. Uzun saatler boyunca End'den dünyaya shulker'ları geçirmeye çalıştım. Gerçekten seride şimdiye kadar beni en yoran şey bu oldu. Tekneye binmiyorlar, saçma sapan yerlere ışınlanıyorlar. Onları tekrar doğru yere ışınlandırmaya çalışıyorum. İşte vagona bindiriyorum, vagon gitmiyor, takılıyor. End'deki o küçük portallardan geçirmeye çalışıyorum. Oradan zaten niyeyse zor geçiyorlar. 3-4 saat boyunca bunlarla uğraştım. Nihayetinde ihtiyacımız olan shulker'ları dünyaya geçirdim ama gerçekten aşırı zor oldu. Birkaç defa ölümden de döndüm. Hatta sırf bunlarla uğraşırken oyunu bırakmayı bile düşündüm yani, o derece. Ben niye bunlarla uğraşıyorum ya? Yap hem de gitsin işte ya. Başlayacağım tarzından bilmem neyinden, çıldırtacak beni gerçekten bu oyun. Neyse ki hepsini halledip sağ salim dünyaya dönebildim. Sizden ricam videoları atlamadan sonuna kadar izlemeniz ve beğeni ve yorum bırakmanız. Şimdiden herkese teşekkür ederim dostlar. Hızlıca işlerimize devam edebiliriz.
Evet, nihayet shulker'larımızı dünyaya getirdik. Burada 14 tane shulker var. Şimdi bunları farmın oraya doğru taşıyacağım. Böyle bir iskele kulesi kurdum. Aynı taktikle bunları uçarak yine oraya götüreceğim. Zirvedeyiz. Buradan atlayalım, bakalım ne kadar gidebileceğiz. Gayet güzel. Tek seferde buraya kadar gelebiliyoruz. Şimdi önce hepsini buraya taşıyalım. Sonra farma yukarı çıkartacağım. Konvoy yapmayı deneyeceğim bir. Bir de böyle deneyelim, bakalım ne olacak. Hepsi geliyor gibi ama asıl önemli olan uçunca ne olacağı. Başlıyorum. Bu ne oğlum? Hepsi birden geliyor ha gerçekten. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Roket bastığım an ipler kopuyor. Bir anda hızlandığımız için mesafe artıyor. O yüzden ipler kopuyor. En alt değmeye başladı. Onlar kopacak. Koptu bile. Sıkıntı yok. Oradan getiririz. Hatta bir tane kalmış elimizde. Hoppa, gece oldu ha. Görünmeziz gerçi. Şu an bir sıkıntı yaşamayız. Bir gündüz olsun. Kalanlar nerede? Burada. Hemen hızlıca bunları da götüreyim, geliyorum. Bütün shulker'ları buraya getirdim. Tam şu köşeye denk gelecek gibi 3'e 3'lük bir alan açacağım önce. Yine iskelelerle çıkartacağız bunları yukarı. Bu yukarı kadar bir yer açtım. Buraları da iskeleyle kapattım. Şimdi buraya çıkarmaya çalışacağım onları. Bakalım başarabileceğiz mi? Bir tane çekmeyle başlayalım. Tam yukarı alamadık. Mecburen burayı da açacağım. İlk shulker'ları buraya getirdik. Ama bu tarafa nasıl geçireceğiz? Şöyle mecbur kıracağım buraları. Daha sonra bu ipleri tekrar yerleştiririz. Hatta bunu da kaldırayım. Gelin bakalım. Tamam, bunlar burada dursun. Şuradakiler için kullanırız. Diğerlerini de getirelim hızlıca. Evet, shulker'ların hepsini çıkardım. Buradaki 6 tane için buraya, buradaki 6 tane için de buraya bıraktım. Şimdi şu bozduğumuz yerleri bir düzelteceğiz önce. Buraya sularımızı yerleştireceğiz tekrar. Burası da bir shulker'ın duracağı yer. Burası da diğerinin duracağı yer. Buradaki kırdığımız blokları ve ipleri falan da komple yerleştirdim. Şimdi buradaki işimiz bitti. Her yeri öyle bir kontrol ettim, bir şey yok gibi ama iskeleleri koyup yukarı çıkalım. Bu shulker'ları serbest bırakalım. Bakalım ne olacak. Birinci ekibi saldık. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Tamam, güzel. İstediğimiz noktalara gidiyorlar. Öbür tarafa geçip diğerlerini de salalım. Bu da sonuncu. Şimdi bekleyeceğiz biraz. Hepsi ışınlansın bakalım. İnşallah istediğimiz yerlere gider. Bir yerlerde açıklık bırakmamışızdır. Hadi oğlum. Burada 2 tane var bir daha. Camlara da ışınlanmıyorlar. Cam bloklarda durmuyorlar. Diğer mobların doğmadığı gibi. Onlar hem doğmuyor hem ışınlanmıyor cam bloklarda. O yüzden buradan eninde sonunda gideceklerdir. Sadece yerleri bulmaları var. Onu da bekleyeceğiz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok şu an. Arkada boşluklar var. Görüyorum. Arkadaki boşlukları doldurun abi. Hadi. Minibüsçü gibi hissettim kendimi ha. Şimdi AFK duracağımız noktaya gidip bakalım neler olacak. Görünür olmak için zırhları giydim. Daha görünmezliğe 1,5 dakika var. Evet. Bunlar da ateş etmeye başladılar zaten. Çok iyi. Tam ağzı açıkken öldüğü için yerine bir tane daha kendinden klonlayabiliyor. Buradaki hemen klonladı. Sağdaki öldü yalnız. Bir de en arkadakiler suya denk geldiği için kabuklarını tam açıp ateş edemiyorlar. Bunların duracakları noktayı bir blok yukarı almamız lazım. Hep öndekiler darbe yediği için bu sağdaki ve soldaki öldü şu an. Sıkıntı yok. Yedeklerimiz vardı. Bir bakalım ne gelmiş malzeme olarak. 3 tane kabuk gelmiş bile. Güzel. Şimdi şu en arkadakiler de çalışabilsinler diye bu AFK noktamızı bir blok aşağıya alacağım. Daha sonra tekrar deneyeceğiz bakalım. En hızlı ve basit olacak şekilde su yolunu bir blok aşağıya aldım. Hunilerle sandıkları da ayarlayıp tekrar birbirlerine bağladım. İlk kuracağınız zaman farmı yaparsanız bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Böyle daha sağlıklı çalışacaktır. Evet, bütün tamirleri yaptım. En arkadakiler de çalışıyor artık. Ölenlerin yerine diğer o 2 taneyi getirdim ama yine ölenler oldu. Yarım saat kadar burada AFK bırakacağım. Farmda ne olup bittiğinde hep beraber görmüş olacağız dostlar. Yarım saat sonra görüşelim. Evet, yine geldim. Bir 30-35 dakika kadar geçti. Hemen bir görünmezlik iksiri çakalım. Bunlar da bir dursunlar. Şimdi önce çıkan malzemeye bakacağız. Daha sonra da burada 1-2 değişiklik yaptım. Onları göstereceğim. Gayet yeterli. Yarım saatte bir stack falan desek farmın verimi oldukça iyi demek oluyor bu. Şimdi şunlar normalde burada duruyordu. Şu alt kısımlarda ip var ya, göremiyoruz buradan ama buralarda ip var. Şu alttakini ben kırdım. Bu kapağını açıp ateş edemiyordu çünkü ipe takılıyordu. Burayı kırdığım için bunlar bu tarafa yapıştı. Hepsi aynı şekilde o tarafa yapıştılar. Ama bu bize bir engel değil. Yine buradan mermi attıklarında önlerindeki shulker'ları vuruyorlar. Bir de burada normalde 3'er tane vardı ama bu şekilde daha iyi çalıştığını gördüm. 3'er tane olduğu zaman muhakkak bir
tanesi ölüyor. O yüzden gittim 2 tane daha shulker getirdim ve buraları ikişer olarak ayarladım. Bir 5-6 dakika kadar da o şekilde çalıştırdım. Böyle bir sıkıntı yaşamadım ben. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Sıkıntı yaşamamanız için. Çünkü gidip oradan shulker'ları getirmek falan uzun iş. Farmımız gayet güzel, verimli bir şekilde çalışıyor. Yapacağımız son bir şey kaldı. Evimize bir gidelim önce. Farm haritanın bu köşesine yapmıştık. Bu haritayı tekrar bir yenileyelim. Sol elimize aldık haritayı. Şimdi o tarafa doğru uçacağım. Bu haritanın değiştiğini göreceksiniz. Aynen. Shulker farmımızda bu haritaya işlemiş olduk böylece. Şimdi bunu geri dönüp yerine yerleştirebiliriz. Ve dev haritamıza yeni bir yapı daha eklemiş olduk böylece. Böyle de çok tuhaf görünüyor ha. Bugünlük de bu kadar olsun dostlar. Benim için uzun ve yorucu bir video oldu. En zoru da bu shulker'ları end'deki portallardan geçirip dünyaya getirmek oldu. Büyük projelerimizde çok fazla shulker kutusu kullanıyoruz. O yüzden bu farma çok ihtiyacım vardı. O yüzden buna öncelik vermek istedim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlar. Beni de oradan desteklemek için Katıl'dan abone de olabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.